La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ay, copyrightsız şarkı lazım. Şimdi ne açayım ben buradan? Hiç fikrim yok. Ondan copyrightsız şarkı yok lan. Siktir. Neyse. Yine mi Crash soundtrack açsak ya? Yok artık ya. Şöyle bir şey açayım en iyisi. Piksel şarkı. Allah ah 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 ah. Allah belanı vermesin senin şey gibi. Ben yanlış şeyden mi açtım? Yo. Niye ben chat'i göremiyorum peki burada? Heh. Hı. Bakayım bu doğru ses mi geliyor? Ha, iyi bari. Değil, bunu geç. Bunu da geç. Şu güzel olabilir. Ne? Tağla bir şey yazdı. Pusudaydım. Hoş geldin. Ya ben bu chat'i niye göremiyorum ya? Ah, Burak da geldi. Hoş geldin. Yine mi OBS sıçtı ya? Bunun şeyini nereden ayarlıyordum acaba ben bağlantımı? Hoş geldiniz. Bora Pay hoş geldiniz. PS5'in neyini açıklıyorum? PlayStation 5'in bütün özellikleri açıklanacak. Onu bekliyoruz. Yani. Pigman, Bora Pay hoş geldiniz. Saat kaç? 18.46. İyi. Hatta şöyle size bir ara muhabbet vereyim de gün yüzümü görün, nur yüzümü görün. Nereler? Abi kafa keselim duymuyorum. Dolar 6.50. Yani işler bok. Ya ben şu an şeye çok üzüyorum. OBS boku yemiş halde. Benim şu an canım çok sıkkın. Niye böyle bir şey oldu anlamadım ya. Allah Allah.
Abi kolonya. Aha bir dakika. Doğru. Haklısınız. Şu OBS'e bir daha bakmama gerek var mı? Şu an onu düşünüyorum da. Neyse ben bu taraftan izleyeceğim. Şöyle bir şunu da bir kontrol edemeyecektim. İyi ki kontrol etmişim. Çünkü hop 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 hop. Şu kenarda kalsın. Şunu tekrar döneyim. Sence her şeyi gösterirler mi? Size de dökeceğim. Bir saniye. Şu kolonya şurada. Şöyle. Kapağını açmadan döktüm ama olsun. Siz bunu yiyin. Şunu bir dakika. Şunu durdurayım bir. Şöyle daha eğlenceli bir müzik yok mu ya? Pikselli bir şey. Şu çok bu korkunçluydu. Bu güzeldi. Bu zaten benim videolarda çalan. Şimdi ben size buraya nasıl koyacağım bunu bilemiyorum. Şu an çok canım sıkkın ya. Ben en çok ben de tasarımını merak ediyorum. Ne boka benzeyecek hiçbir fikrim yok. Yani. Ay niye bu Twitch'ten buradan şey yaptı ya. Neyse artık şu şey içini çözeceğim ya bir şekilde, chat işini. En kötü böyle yapayım. Buradan artık bakarım size. Ya da şunu şöyle yapsam acaba. Hatta şöyle yaparsam daha güzel olur. Taner hoş geldin. Furkan hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Yine. Şimdi bir dakika sizin bir chat'teki yazdıklarınızı okuyayım önce. Bir de bir tane Pokemon Fire'den Lavender Town yazayım. Tamam. İstek parça kabul ediyorum falan. Hadi onu açayım bari. Keşke yazınca çıksaydı ama bakalım. Complete soundtrack falan filan. Ay şu an şey oldum. Üşendim. Yalan söylemeyeyim. Şunu vereyim arkaya. Crash'ten asla kaçınmaz. Evet şimdi ne? Ne zaman başlıyor? 7'de başlayacak. 10 dakikası kaldı. Doskayol da yayın açmış abi. Ticaret savaşları aynı Nintendo ve PS4 gibi. Herkes açacak. Mefsane hoş geldin. 183x428 hoş geldin. Nereden izliyorsunuz? PlayStation'ın kendi YouTube sayfasında şey var. Oradan şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz diyeyim. Şunu keşke şuraya sabitleyebilsem ama yapamıyorum. Maalesef. Abi arabesk rap patlatır mısınız? Hayır patlatmam. Abi Pokemon Uranium Trainer Team pişman olmasın. Bakacağım. PS5 oyun koleksiyonu yapar mısın? Yapacağım. Zaten. Abi yayın sonu Bannerlord girer misin? Yapabiliriz aslında öyle bir şey. Ben alamıyorum dolar atmış. Allah aşkına. Kim çıkınca alacak? Yani. Let's be real yani. Hiç kimse ben almayacağım şahsen. Çıktığı zaman PS5'i. Hani söyleyeyim mi baştan? Sonra abi niye kanala video gelmedi olmasın. Hani. Bu arada sevgili izleyenler, yayınla ilgili bir sıkıntı var mı şu anda? Bir şeyiniz hani şu yok mu? Bu arada abone hedefi tamamen kaymış durumda biliyorum. 430 aboneyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu düzensiz videoları takip ettiğiniz halde. Şuradan küçük bir de ışık açarsam şöyle nurlu yüzümü görürsünüz. Herkes kolonyasını aldıysa herhalde eline. Abi bende sıkıntı var. 140p izliyorum. Vallahi canın sağ olsun. Bakayım. Benlik bir olay yok. Hani söyleyeyim de baştan sonra böbrek fiyatları.
Tala inan bizim böbreğimize bir PlayStation 5 gelmez. Benimkine gelmez yani, net ondan eminim. Bu arada PS5'in sayfasının chat'i kırılmış yani. Böyle kapatacağım ya. Çünkü bilgisayar kasıyor yani. PS'de Red Dead Redemption 2 oynuyorum. 30 FPS izlemek için PS'de dolaşacak taktım. Dövse bir şey oynuyorum. PS'de 30 FPS ya. Güldüm. Bu arada yine söyleyeyim. Dün videoda da söylemiştim. Arada öksürebilirim. Merak etmeyin. Koronavirüsünü kapmadım. Hasta da değilim. Hani yani şöyle öksüreceğim. Bu kadar. Alerjim tıkandı. İğrenç böyle bir şey var. Bir balgam atamıyorum. Kaç zamandır. O yüzden her eve bir Kaptan Amerika. Neymiş? Öksürük mü? Nerede benim alev meşalem? Direkt pitchforklardan böyle "You fucking bitch" falan diye. Şöyle biraz daha. Evet. Abi nefesi 10 saniye tut anlayalım. Covid-19 musun diye. Yaşıyorum. Değilim. Kaptan Amerika azıcık Eren abimiz. Evet. Kaptan Amerika benzer. Herhalde. Yani eğer grupta ama Tony Stark ben olsam şey olmaz ya. Herhal hani ne diyeyim ona? Anladınız siz işte. Yani o War Machine'la Iron Man oluruz biz yüksek ihtimalle. Anlık YouTube PS5 aynen 5 dakikası kaldı. Allah razı olsun şu Crash Team Racing müziklerinden ya bu arada. Dur ya niye en iyi sohbet mesajları diye şey yapıyor ki bu salak. Evet nasılsınız? İyisiniz? Siz iyi misiniz? Bari onu bir sorayım bahaneyle. Şu beyazlık şurada şeymiş ya. Nasıl gidiyor hayat? İzolasyon güzel mi? Chat öldü mü şu anda? Yo. İyi masaya olduğum hiç sorun olmuyor. Bununla ilgili bir tane meme bulursam göstereceğim ya. İşte şey böyle yazıyor. Evde oturun, bir şey yapmayın, kimseyle görüşmeyin. Zaten görüşmüyorum ama. Görüşsem tamam da. Hayattayız mı oğlum abi? Harbiden öyle ya. Yaşıyoruz yani. Ben zaten hayattaki şansımızı sikeyim gerçekten ya. Hani böyle boktan bir nesil falan ben kendimi tebrik ediyorum ya. Hani bana da şu an üniversitemden mesaj geldi. Uzaktan eğitime pazartesi başlıyor. Allah kar. Puh. Ulan 3 hafta tatil yapacağız diye onun da içine sıçtınız. Uzaktan eğitimi sikeyim ya. Ama evet abi boktan bir lol kitlesi. Meowthink hoş geldin. Ben koronavirüsün geleceğini hiç düşünmezdim. Ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani biraz moda oldu koronavirüsü fark ettiyseniz. Yani şey böyle hani işte evet bu bir hastalıktır falan hani dikkat edelim tarzından çıktı olay ve şeye geldi yani. Böyle nasıl desem hani işte hepimiz bu konu hakkında konuşmalıyız. Hepimiz işte ne diyeyim hani aman tanrım ya Discord'da kanala girdim orada bile koronavirüs çıktı ya. 2007 daha kötü geçemez diyorlardı ben onları gelecek bekleyin. 29 Nisan'da gideceğiz.
Yok ya ben ölmeyeceğim abi koronavirüsten. Bak bu net söylüyorum. Hasta da olmayacağım. Her türlü önlemimi alıyorum. Zaten temiz adamım. Hani zırt pırt elini yıkayan bir herifim ben yani. O yüzden o zaman taşak geçiyoruz yoksa sokunca. Asteroidden doğru evet asteroid olayı var bir de doğru. Bence asteroidden de ölmeyeceğiz. Nasıl öleceğiz söyleyeyim mi? Asteroid düşecek ve içinden alien çıkacak. Asteroid böyle Amerika kıtasını yok edecek. Sonra oradan çıkan alienlarda mesela Quiet Place'teki gibi alienlar olacak ya da atıyorum direkt Xenomorph çıkacak. Onlar öldürecek bizi. Allah kahretsin böyle hayatı sikeyim diyeceksiniz siz de. Nasıl? Benim teorim budur. Yani milletin Umre'den gelip de ahır denen şeyden kaçtığı durumlarda hani şu anda pek ciddiye alamıyorum konuyu ya. Ahır deyip de yurtlardan kaçtılar ya hani. Hani abi yani ayıp ya. Ve abi de Hunter olarak bizi evet bak çok doğru Talha. Kolonyam var. Fuck you coronavirus. You ain't gonna get me. Evet bu arada şimdi şunu kapatıyorum artık. 60 saniye içerisinde başlayacak diye uyarı geldi. PC yayına geçiyorum. Buradan görüyoruz. Ben bu duruma göre şeyi kaldıracağım buradan. Hani aklınızda bulunsun. İspanyol gibi. PSP'den bir şey bekliyor musun? En büyük beklentim inşallah geriye uyumlu olur. Eğer geriye uyumlu olmazsa ana avrat küfür edeceğim. 60 frame rate. Ya o olacak deniyor da yani yani bu nesil de 60 FPS olacaktı. Oldu mu? Olmadı. Yani o yüzden çok şey yapmıyorum ben. Sallamıyorum 60 FPS durumunu. Bence gerilimlilik olmaz. Eğer PS4'de olmazsa büyük 3 kağıt. O olmazsa neden alıyoruz abi? Yani şöyle söyleyeyim. Evet ben de 60 FPS olmasını isterim. Ama 60 FPS olmazsa da şaşırmayın diyorum sadece. Yani Xbox Series X de 60 FPS 60 FPS olacağız diyor da kolay bir şey değil yani 4K'da 60 FPS oyun. Hala. Hani gerçi Series X'in özellikleriyle olabilir yani orada yapabilirler de. Yani benim konsol alma sebebim exclusive. O düzgün çalıştıktan sonra benim için bir sıkıntı yok. Gerçi artık her oyunu ben PlayStation'da oynamaya başladığım için yeni oyunları özellikle. Hadi lan başla. Saat 7 oldu. Başlamadı. Başlamadı lan. Refresh. E. Başlıyor. Tamam, rahatız. Müziğin sesi size iyi geliyor mu? Bana onu bir söyleyin. 1080 yapsında kaç için 4K ekran var? Ya zaten ya şöyle söyleyeyim şimdi ben de Full HD ekran kullanıyorum. Bizim korkacağımız bir şey yok. Çünkü çok büyük ihtimalle Full HD modu ya da şey olacak yine. Super Sampling modu gibi bir şey olacak. Yani hani Full HD yani 4K zaten Full HD ekranda iyi gözüküyor. Hani ister istemez iyi gözüküyor. Anlatabildim mi? O yüzden büyük bir sıkıntı olmaz bence o. Şu chat'i kapatıyorum. Eğer gülünecek böyle kısım olursa açarım. Abi şimdi yeni nesil konsollar çıktı. Yeni nesil evrilmiş oyunlar falan mı çıkacak onlar içinde? Yani yeni nesile has oyunlar çıkacak. İnşallah Nintendo Direct gibi olur. Yüksek ihtimalle öyle olacak. Tahminimce. Şimdi artık tam ekran yapayım. Artık elleyecek hiçbir şeyim yok. Chat'i görüyorum. Sizi görüyorum. Kendimi görüyorum. Çok yakışıklıyım falan diye. İğrenç bir şey öyle. İnşallah olmaz. En son Direct'te Blade gibi çöp bir Hero'nun DLC'si geldi. Ya bence Meow Think'in bahsettiği şey direkt tarzında olsun. Zaten malum biliyorsunuz E3'te patladı gitti. E3. I don't always cry but when I do I cry every time.
Bu arada yalnız renkler biraz dikkatimi çekti. Böyle güzel bir animasyonlar falan var yani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuallahülazim Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. Okay. And who better GDC'deki şey iptal edilmiş. than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim. There will be lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware Tamam, oyun and how it göstermeyecek. influenced the development of the console. Konsolu I think you all gösterecek. know I'm a big Evet. believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives Dream with zorlayı substantially patladı new Tallacığım. capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, saçım and kesin. soon there's games that could never have been created before. Pigmen güldürdüm. Now, Evet. it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. Bak oyun geliştirmek için starting zordu diyor with PS3, PlayStation doğru. 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. 3 tane. The first of these is listening to the developers, which is to Yapımcıları say that a dinleyeceklermiş. Güzel. lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. So, about once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current Yalnız consoles. Türkiye and what orada they'd çok like to belli see değil in de ha. future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. Tamam. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy Tamam, to put in SSD. hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. O bayağı detaylı It's also anlatacak key to konsolu make ha. a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, Şöyle and 3, yapayım the ben. target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great Evet. in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In Tamam. the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be Yani clear, I'm konsola not talking eklediğimiz about yeni time to make a özelliklerden game. dolayı Developers will be ambitious, and it yapımcıların may take them 6 years or so to realize oyun their vision. yapması What daha I'm talking zordu diyor. about is that dead time before graphics and other aspects of Yani game grafikleri development falan çözene kadar hep bu kadar and süre trying geçiyor to diyor. minimize that. Tamam, bunu diyor On the other minimize hand, if we're yani trying to azaltmaya reduce that çalışıyoruz. dead time to zero, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's Şu an worth the hiç increase in çekilecek developer şeyde time değilim needed şu to anda. support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got Evet. required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, Yani the 1-2 ay GPU diyor was uğraşmanız definitely the lazımdı area we felt PS4'te bir most şey tension geliştirmeniz için between yani. adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our Vay, philosophy yani of the GPU PS5'te and the oyun specific yapmak feature için set that bir aydan az vakit harcıyor. Yani It's also very çözmek important için for yani us oyun as the çözmeyi. hardware team to Yani find oyun yapmayı new çözmek için. dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, Ha, and the dur bakalım, amount ne? of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our SSD list var. of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers.
The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio, and in particular 3D audio. Yeni bir ses motoru diyor. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. Yani PlayStation 5'in ses olayı bombeli olacak yani kısacası. Eral abi kaçırıyormuş şimdi bu yayını. Eral abi işte olduğu için kaçırıyor. Ben onu anlatırım ayrıca. O zaten çok takmıyor bir şeyler. That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in bu arada ben Mark Cerny'nin bu tarz konuşmalarını çok seviyorum. Yani bu adam mühendis adam olduğu için hani anlıyorum ve diyorum ki evet. Hani. At the same time though, in 2015 and 2016 when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive. And a lot of developer time was being spent designing around slow load. Aynen ses olayını. I want to focus in Görüşmek üzere on just Pigman. one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. 1 gigabaytı yüklemek için hard diskten bu kadar süre gerekiyor. Tamam. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located. 50 ya da 100 megabayt yükleyebiliyor saniyede. Let's assume it's on the saniyede. outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. Aynen, We mühendisçe support konuşuyor. zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disc and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. Ya So lots niye of ben seeks are needed at şey hissetmeye başladım. Bu adamlar PS5'e hiçbir bok göstermeyecekler ve bu yayın bitecek gibi hissediyorum şu anda. Çünkü çok derin girdi abi ya. Abi neden bu kadar Forza Horizon 4'ü kötüledin? Çünkü kötü bir oyun. Yani önceki oyunları oynarsan anlarsın. Neyse şimdi o konuya girme. Dur. Aynen, inceleme çekti. İzle. As a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, Aynen wait for the ya. level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? If we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? Now, Oha 5 GB yüklemek istiyorlarmış saniyede. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to evet evet, bu video hiçbir şey anlamıyorum Bora. Haklısın. SSD konuşuyorlar. Bana niye fiyatı 6000 diyeceklermiş gibi geliyor. Yani $499 falan olacak yüksek ihtimalle. Abi hızlar acayip hızlar. Oyun 1 saniyede çalışıyor. Hiç yükleme ekranı yok oyunlarda. Tekrar geri açılıyor. Oha ya. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract hızlı seyahat o kadar hızlı olacak diyor. Gözünüzü kapatıp açtığınızda bitmiş olacak yani. To being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Diyor, o kadar hızlı olacak ki diyor yavaşlatmamız ya siktir git ya. Primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. Buna çok katılıyorum. Diyor ki 20 saniye yükleme diyor, oyunu diyor sabote edebilir diyor. Gerçekten çok doğru bir şey. Bloodborne'un yükleme ekranları oyunu katlediyordu resmen. Hani abi çok mühendis konuşuyor, çok mutluyum. Adamı öpeceğim şimdi. Windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets.
Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd Evet ya chop the çok world into a çok iyi number of gömüyor small şu an Dark pieces, Souls. and Mesela then do diyor some 30 calculations saniyelik diyor with sight lines and run asansör speeds, diyor like we olması did diyor yani for diyor. Gereksiz Haven yani hani. City when we were making Jack 2. The game is 20 years old, but not Abi much Jack has 2 ya. changed since then. All those twisty passages are Jack there for a 2'nin reason. haritası bu There's a arada bu whole gösterilen. subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 GB a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the Haklısın bro. player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second. If you figure that it takes half a second to turn, that's 4 GB of compressed data you can load. That Abi sounds siktir about git bu right çok for uçtu next şu gen. anda. Diyor ki Back sadece to the adamın home. baktığı Another yeri strategy diyor for hard increasing diskten yani effective read SSD'den speed is to make big yükleyemez sequential miyiz? chunks of data. Diyor For yani. example, we might group all the data together for each city block. That Tamam. removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Abi hard Marvel diski Spider-Man gömüp uses this SSD'ye övmeye strategy, and though it geçebilir works miyiz very artık? well for Tamam increasing the fark streaming ettik speed, yani. there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design Yani gets a little burada bit aslında boring şu an in places, abinin or bahsettiği the şu. data is duplicated so SSD'ler many çok times hızlı that it olacağı no için longer hard fits on the disklerdeki Blu-ray disc. And you end up olan with hard ve limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go bölüm faster than the tasarımını load speed from the değiştirmelerine hard drive. gerek duyan şeyleri And finally, I'm kaldırabilirler. sure many of you Yani have noticed that onu after a söylemek patch istiyor sadece. download, the PlayStation 4 will sometimes take a long time to Evet, install the hard patch. diske yükleme yapıyor That's maalesef. because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, Cumhurbaşkanı you konuşuyor, evet. occasionally see this happening on Zaten game bu time. adam They start to PlayStation patch Cumhurbaşkanı once they gibi bir get şey patched. yani o yüzden. With an SSD though, no seeks. Yani bu adam So, PlayStation no 1'den need beri to make çalışıyor. brand Crash new files Bandicoot'un with the changes yapımcılarından biri. incorporated in. Yanlışım yoksa. Which means no installs as you know them today. Ne? There's yet one more benefit, which is Yükleme that olmayacak system mı memory dedi? can be used much more efficiently. On PlayStation 4, Oo game baba data RAM'e on de the girdi, hard hadi drive bakalım. feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 GB of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. Doğru, On mantıklı. PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked. Kerem Çakmak hoş geldin yayına. Hangi Sonic oyunları çıkacak acaba? Sega'ya sormak lazım. Yükleme ekranı olmaz ise oyun da olmaz. Yo olur. Hepsi tek seferde yüklenir biter. Adam zaten onu diyor yani gerekirse diyor yavaşlatmamız gerekecek yani hani biraz. Yani çünkü Bloodborne'da çat çat diye spawn olsan beyni sikilir biraz. God of War 4'te yüklemeler sıkıcı değildi. Adam şunu söylemek istiyor. God of War 4'te sıkıcı değildi ama yükleme ekranını fast travel yaparken hani böyle bir RAM gibi bir yerde dolaşıyordun ya orada saklaman gerekiyor. Aslında orada yükleniyor oyun yani. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where Savuracak oyununa heyecanlanan var mı? Vallahi ben bekliyorum. İnşallah güzel bir şey olur. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot of them. Let's look at check-in and what happens when its overhead gets 100 times larger. Gayri eksklusif değil. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check-in, and then it's moved to its final location.
At the SSD speeds we're talking Kahin. about, that last Sen bir part, kahinsin. moving the data, meaning copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves, and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, Ya we kısacası built a adam lot şunu of diyor, custom sadece hardware, SSD ile namely a çözemiyoruz custom yani bu flash controller and a hızlanma number of olayını. custom units in our main chip. Ve başka çipler koymaları gerekiyor. gerekiyor. Veriyi götürebilmek için yani bir yerden bir yere. But also with games in mind. For example, there are 6 levels of priority when reading from the SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to actual flash detay drives girmeye that başladı supply the artık. storage. To reach our bandwidth Ben dinlerim. target of 5 Benim gigabytes a ben second, elektrik we elektronik ended up with mühendisiyim de a yani 12-channel interface. bunu millet 8 ne yapsın channels ki bu wouldn't kadar be bilgiyi? enough. The resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is DS5 nasıl acaba? 825 gigabytes. DualShock 4'e yakın bir şey olacak. Bir de arkadaki tuşları olur yüksek Is that ihtimalle. enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put Adam bak in the mantıklı. console. Diyor ki Ultimately, biz we diyor resolve oyunculara this ucuz bir question şey by vermeliyiz looking at yani the diyor. play patterns of a broad range Xbox Series of X'e gamers. Minecraft RTX We olacak mı examined ki? the specific games that they were Yani playing Ray over the Tracing course of a destekleyecek. weekend or a week or a month, PlayStation 5. and whether that set of games would fit properly on the SSD. We were able to establish that the friction caused by reinstalls or re-downloads would be quite low, and so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 lanes of Gen 4 Abi adam PCI. TZD'de ince arayla And uyuyacağız. inside the main Bu adam custom böyle chip ya. is a pretty hefty unit dedicated Mark to Sony'cim. I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used zlib as its compression format. Tamam, We decided sıkıştırma to use it teknolojisine again on birlikte. PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned Konferanstakiler about a reis new boş yapma. format called Kraken from Rad Games. Aslında şeye bir dakika It's bakmak like istiyorum şu anda. zlib's smarter cousin. Chat nasıl Simple, gidiyor? Similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. Çok güzel So konuşuyorum, we anlamadım çok hustled teknik. and built a Haklısınız. custom decompressor into the Bir şey I/O diyemem unit, yani. Herkes one haklı şu capable anda. of handling over 5 gigabytes of O değil de Kraken 9. format nesilden input ne data yapacaktım a merak second. ediyorum. Valla After decompression, that typically ben de becomes bilmiyorum. 8 or 9 gigabytes. But the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the 9 tane Zen of koru conventional varmış CPU. işlemcide. There's a lot more in the custom I/O unit, Güzel. including a dedicated DMA controller. The game Birisi can direct uyumaya exactly benzetmiş. where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two. Ya bir şey söyleyeyim, bakın bunun sonunda bunun tipini falan göstermemize ağzını sıçacağım ya. Nintendo Switch serisinden devam eder diye There's sırada two yaptığı gibi. dedicated Yani. I/O coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the Bugün ne yani? coprocessors Mesaj is atan dedicated mesaj to atana. SSD I/O. This lets us bypass traditional Bu file video I/O tıkladığımızda and its mavi bottlenecks hap when verecekler. reading from the SSD. Ha. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is
an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. Burak'cığım, Erel abi yayına gelmez. Ben sana öyle söyleyeyim direkt. Hani. Where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it, and the whole process of loading it happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever you put in the console. Direkt hangi yerinde bilmiyorum. Ceyhan Şengör dinlesem hemen küsülü bir olur. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then PS5'te geri uyumluluk var. hard drive is ideal. PS4 oyunları var. Leave your games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles. Or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. Okay. If your purpose in adding more harici hard diskten PS4 oyunlarını oynayabileceğiz. Titles, though, ideally you would add to your SSD storage. Yüksek ihtimalle güçlüdür. Certain M2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. O PS5'in SSD'ni değiştirebiliyoruz. O da güzel. They connect through the custom I/O unit just like our SSD does. So they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors. İyi güzel. M2 SSD kullanacak anladığım kadarıyla. Here's the catch though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Yıl sonuna kadar we are comparing apples and oranges though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification yani o M2 SSD'nin kendi şeyleri var. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive. And some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Bazı M2'lar diyor bizim yaptığımız yere sığmayabilir. Üstteki soğutmalar falan filan. PlayStation 5 launch at year end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Yani diğer M2 SSD'ler için bir uyumluluk listesi yapacaklar. Hangileri uyar, hangileri destekler, hangisi sığar gibi. Bizden diyor haber alana kadar. SSD kartuşlar gibi yapmıyorlar aslında. SSD kartuş Microsoft'un kendi yaptırdığı Seagate'e. Sony diyor ki piyasadaki diğer M2 SSD'ler de uyacak. If we only have more performance, it's not really a new generation of console.
Of course, Eğlenceli direkt many of yapmıyor these önce. Adamın capabilities derdi result eğlence değil in şu more anda. performance. That's Bu çok part ağır of why girdi yani. PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. Önceden yapılamayan bir şey We yapmamız need higher gerekiyor. performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is easy for Ya the bu developers evet, to adopt. izleyici ciddiye Now, bakar mısın demiş, backwards doğru söylemişsin compatibility efsane was şey handled yani bu. masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. Nasıl desem, As yani a bu solution to koronadan adding new millet features kapanmadan without önce hani blindsiding developers, Sony we şey made yaptı sure that if there investorlarına were new hani significant features, evet, it would be işte optional to yapıyoruz use yani them. merak etmeyin The gibisinden. GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU supports Tamam. primitive shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities Tamam, of the GPU, geri I'd like to uyumluluk make var. clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA2 technology. Biliyorduk What does that zaten mean? bunu. AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, Okay. to optimize the GPU for performance, Bu and arada to şeyi adding falan new, söyledi more yani advanced Ray features. Tracing'i falan oyun yaparken illa But that kullanmanız feature set gerekmiyor. is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC Arkadaşlar part adama laf into etmeyin. our console. Adam hardcore This mühendis. continuous improvement Please. in AMD technology means Please. it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance. And CPU count Şunu should be söylemek avoided as istiyor. well. RDNA2'nin flopu PS4'te bizim şu an düşündüğümüz işte Xbox 13 teraflop falan aynı şey değil yani. But we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. Abi işte aşırı mühendis. Benim hoşuma gidiyor. Yani Adding new features means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU PS4'teki is transistör backwards PS5'teki compatible with PlayStation 4. What does Tamam. that mean? PS4 ile geriye uyumlu. Heh, çok güzel. Is to put the previous console's chipset in the new Ha console, siktir lan. like we did with some Hayır. PlayStation 3's. Ha But that's, değil. of course, Dur. extremely PS3'ü anlatıyormuş. Sakin. A better way is to incorporate any differences in the previous console's Tabii logic PS3'ün içinde into the PS2 new çipi console's vardı. custom chip. İlk çıkanlarda. Meaning that even as the Ülkemizde. technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One Güzel. advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 4. En çok sevilen, yani en çok oynanan 100 PlayStation 4 oyununu denemişler. PS5'te neredeyse hepsi çalışıyormuş. But at the same time not to require use of the new GPU capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form.
That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PS5, PS4 ile geriye uyumlu. Net. Çalışıyor mu? Şaka mı? Yani ne olacaktı ya? Yani bir zahmet. 60 FPS'i sen dur ya. Adam yani şunu demek istiyor. Biz diyor çok hardcore parça koyduğumuz için eski oyunların hepsi sağlam çalışmayabilir ki böyle bir şey var. Yani sadece PS4 için fazla RAM koyduğun zaman oyun 60 FPS çalışacak diye bir şey yok. Yani. PS 4.5 değil şimdi. Lütfen. 4.5 izleyiciler yok değil mi orada? Var. O gölgelerin hepsi izleyici. Arada oynuyorlar böyle. Another major new feature of our custom RDNA2-based GPU is ray tracing, using the same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats you can use. Abi bırakıp gidip geleceğim ya. Ya ben tamam ya ben manyağım. Bakın ben dinlerim. Bana sıkıntı değil. Benim hoşuma gidiyor. Ama ve lakin sen yeni konsol yaptıysan böyle tanıtmazsın. Yani ben şu an şey düşünüyorum. Ya bu heriflerin hala elinde bir bok yok galiba gibi geldi artık. The ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5. But it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes. O kadar diyeceğim. Başka bir şey demiyorum. Hak veriyorum. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make ya ben şu an niye yani? Neden şu anda bu? Yani bu tamam, bunu anlıyorum. Game Developer Conference'ta yapacaklardı normalde bu konuşmayı. O yüzden bu kadar teknik gidiyor. Onu da anladım. Ama here's two possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency Arkadaşlar is higher. komikliğe gerek yok. Switch daha iyi. Ne hangi manada daha iyi? Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth. Abi 52 cache'ine falan girme artık ya. That system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power issues, which frankly we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Power consumption varies a lot. Ya Switch'i nesile mesle koymayın abi artık. Switch başka bir şey ya. O kendi gidiyor yani orada. Ben artık şey olarak tutmuyorum yani. PS'le Xbox yanında değil yani şey Switch.
Başka dertleri var heriflerin. Aynen. Switch bir eğlence merkezidir. Katılıyorum. Oyun oynuyorsun sadece. Adam kendine oyun yaptıysa onu oynayacaksın. Bitti. Başka bir şey değil ama yani. With its low triangle count makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst case scene in the worst bir de hepsini siktir edin. Switch'e yani Breath of the Wild'ın devam oyunu gelecek. Ya ben sırf onun için satmayacağım yani Switch'e. Ölsem satmam yani. Fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, ya casual kitle de değil. Hani Switch hardcore oyunda çıkartıyor ama cihazı casual için. Yani oyunu değil aslında pek. Yani Breath of the Wild'ı casual adam oynatamazsın mesela yani. Çok şey var öyle. Hani internette. Ben bir bok anlamadım Breath of the Wild falan öyle. GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 Breath of the Wild'ı pek beğenmedim. Ya fizik motor falan güzeldi ama öbür oyunlarıyla orijinal oyuna daha yakın Breath of the Wild. O yüzden farklı. Yani şöyle, önceki Zelda oyunları çok lineer olduğu için bence Breath of the Wild'ın çok açık olması insanları bozdu biraz. Ama ben de tam aksine o çok açıklığı çok seviyorum. Hani ki DLC'sini oynadım yine mutlu oldum yani. Hani yine iyi hatırlıyormuşum oyunu. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on küçük ekranda büyük bir hikaye yaşıyor. Doğru. Hak veriyorum. Yani o Switch'in içinde o kocaman harita nasıl çalışıyor? Hala ben anlamıyorum yani. Challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are Breath of the Wild mesela felsefe ise Death Stranding felsefenin felsefesi gibi bir şey yani. Hani. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. Ha bir dakika, saving for teardown. How fast can we run the GPU? Parçalarını gösterecekler herhalde. The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic. Link's Awakening o kadar iyi değil ya galiba. Yani Switch'te kasma sorunları vardı o yüzden. Oynamadım ama oynayacağım. Kaç saat bu? Vallahi hiçbir fikrim yok. 2 saate gider belki toplamda. 19.39 oldu. Running a GPU at 2 GHz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU Valla 3 saatse 3 saat. Ben buradayım. Hani söyleyeyim de. Ben zaten izleyecektim. Sizle beraber izliyorum işte. Hani 36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops. Link's Awakening'i Breath of the Wild'la karşılaştırmaz adam. Spend most of its time at or close to that frequency and performance. Yani. Similarly, running the CPU at 3 GHz. Telefondan oynarsan bok gibi olur yani. Burak'cığım. Twilight'ı. Twilight Princess'ı. Onu ya GameCube'da oynayacaksın. Aslında şeyde oynayacaksın ya. Yok o imkan. Wii U'da HTC çıktı. That doesn't mean all games will be running at 2.23 GHz and 3.5 GHz. When that worst case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency. So I'd expect any downclocking to be pretty minor. Bu arada 10.3 teraflop dedi, onu da görmedim değil yani. İlk 2 saat S9 takıldı mı? Dolphin biraz sıkıntılı. Yani güzel çalışıyor ama
As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller. Red Hot West Switch'te de varmış, yeni fark ettim. Oha. Personally, I feel a game is just dead without audio. Yapma Burak, Visuals kör oldum are, ya. of course, important, but the Yazmayın impact oğlum of böyle şeyler. audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio PC'de yok. Şeyle var. Wii U emülatörüyle var. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Evet, çok güçlü bilgisayar gerekiyor. Ben onu oynayamadığım için şey yaptım. Gidip Switch aldım yani. Hala düzgün çalışmıyor. Yine 30 FPS. 60'a çıkartabiliyorsun ama oyun içinde 30 dakikada olduğu için çok bir şey fark etmiyor 60'a çıkarmak. Hatta sapıtıyor çoğu şeyler, o fizikleri falan. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone. Not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve. The idea was that if we stopped using just a rain sound, çok bir şey anlatmadığı için yani çevirmiyorum da lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground. PS3 emülatörü var ama o da çok işlemci istiyor. Yani daha böyle hepimiz indirelim, oynayalım tarzında değil. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, Super Smash Bros. Ultimate. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Hayret. Şeyin resmini koydu. Dead Space'in. There was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. Yani adam nereden hırlıyor ediyordu anlayamıyorsunuz. The enemy was somewhere on the right, which lets you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound korku oyunu seviyorsan oynayabilirsin Burak. Güzel bir oyundur. Ben oynamadım ama. Oynamam yani. Transfer function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. 2-3 ile beraber daha çok aksiyona kayıyor oyun serisi. Of, şiştim, adam artık kulak nasıl duyuyor diye anlatıyor ya. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample. Tekrar söylüyorum, buradaki yanlışlık şu. Bu
Using an HRTF when rendering audio konuşma, unparalleled quality, oyun geliştiricileri konferansı için yapılmış bir konuşma. Yani bunu oyun yapımcısı dinlese adam der ki evet getir konsolda oyun yapayım. Ama ben oyunu oynayacak kişi olarak benim Steam'de değil maalesef. Ve sizin de umurunuzda değil. O yüzden hak veriyor. This computational complexity was the determining factor for our strategy. Abi sen oyuna geçmeden sabimden. Hangi oyun oynayayım ki bu arkada dururken yani? Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithm we run on it as büyük konuşma. Tempest 3D Audio Tech. PS5 almayacağım bu şey yüzünden. Bakın bunları ya. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. Bannerlord'da bir bok yok ki ya. Beta'ya yani boşuna girdik gibi bir şey oldu. Hiçbir olayı yok yani. Sadece online oynayabiliyorum. Team Deathmatch falan. Ben çok memnun kalmadım. Yani bir ay sonra çıkacak bir oyun gibi durmuyor yani. Bir ay dediğim işte bu ayın sonunda. Şu 2 güne Doom çıksın ben başka bir şey istemiyorum ya. İnşallah gelir PlayStation'cı. So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Ama sonra çıkacak. Aynı gün Is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution rework and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTF. Ben de proje sunumunda falan böyle oluyorum. Hani o yüzden şey yapamıyorum. Hiçbir şekilde hani judge böyle hani şey diyemiyorum. Hani niye bu kadar düz konuşuyor, hiç susmuyor falan. We have to handle other possibilities. The sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area. Şu bölüm son canavarına bir bakayım. Belki kaçırdığımız bir şey vardır. Evet, 10.28 teraflopmuş. Yani Series X daha güçlü olacak. Çok da umurumda değil gerçi de işte. Tam özellikle falan filan. speaks somewhat like the spherical harmonics used in computer graphics. And finally, there's audio devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers. Belki bizim için yapılmış. Evet. Yani bu video pek normal hani oyun oynayan adamlık değil yani. But it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears. Utanmasam ileri atlatmaya çalışacağım ya. Hani, yok ama yani ileri atlatamıyorsun. For TV speakers and stereo Teacher, can I go to the toilet? Virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you.
Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger. And we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo audio and our new 3D audio. Bari senle konuşayım, belki daha eğlenceli olur bu yayın. Biraz sonra çünkü ruhumu bırakacağım yani. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target. Yani şaka olarak söylüyorum. Well, the answer is no. But you've probably Ori'den önce oynayacağım çok oyun var. Namely, whose HRTF was being used. It wasn't mine. It was the default HRTF. Mefsane'ye tebrik et. Bu da Mefsane chat'te misin? Şu an Discord'da yazdığını gördüm. Tebrik ediyorum seni. 3 kişiden This shows a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I yani öyle bir premium ki parası olana da almıyorum. Ama ileride şey yaparız. Muhabbet yayını olur yani. That's the red dot here. That they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense 10 kişi mi izliyor şu anda yayını? Anlamadım ki ben de. A few people describe the PlayStation 5 3D audio as sounding like şey de sıçtı, a bit better stereo audio. Presumably fakirleri almam. at the very edges of this diagram. Bak olayı anlamıyorsun. Fakirleri değil, zenginleri de almıyorum. Yani genel olarak almıyorum. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best look. That's just the first step, though. Ulan ya, küçültmüşüz diye gözükmüyor ya. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears. Saçladım koy. And we'll make a 3D evet, 10 kişi olduk. Maybe you'll play an audio game. Oo, Yunus Bey, hoş geldiniz. We'll be subtly changing it as you play and home in merhaba, ne haber? HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches the best. İyi ya, işte bu oturduk boku izliyoruz ya, ruhumuzu öldürdü valla. Valla ben de 1-2 dakika gördüm, hani ses mes okey yani iyi ama PlayStation dediniz yani diye düşündüm. Gösterdiler mi oyun? Hayır. Eyvah, 1954. Şu an I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time. Ha siktir lan. Yemin ediyorum Allah be. Puh. Puh. Sizin ben ananızı sikeyim. Çok iyi ya. Ulan ne PS5 şeyiydi be. Oğlum PS5 oğlum abi, abi ya. Çok mu sönük kaldı ya biraz. Ben gelmeden de göstermediler değil mi oyun boyu? Abi hiçbir şey göstermedik yarım saattir. Böyle bu adam gibi adamlar konuşuyordu herhalde.
Evet abi, bu herif konuştu sadece. Ve bak şimdi olaylara gel. Hani nasıl şeye geldik. Muhabbet kısmındayız. Hayatımın en boş bir saati. Vallahi ya. Dekoydun kim o zaman? Dekoydun bizim başka bir arkadaşımız. Yani hardcore mühendislik. Aynen. Bak şimdi sana ben detayları geçeyim hazır muhabbet kısmındayken. Şimdi ilk aşamada PS4'ün en popüler 100 adet oyununu destekleyecekmiş. Geri dönüş, geriye uyumluluk. Bütün oyunlarda geriye uyumluluk yok diyorlar da bunu yanlış anlamışlar. Şu an Twitter'dan falan şey yapmışlar, yani yanlış anlamışlar olayı. O yani ilk 100 oyunu zaten rahatlıkla çalışıyor gibi bir şey diyor yani orada. Sadece PS4 Pro ile PS4 oyunlarını destekleyecekmiş. Diğerlerine geriye uyumluluk yok. Hani maalesef. Gerçi yani hani PS3 olsa olmasa o da ayrı mesele de. Yani zor ya yani PS3 PS3'ün. zor ama 2 falan olaydı bari ya. Evet ya. 2'ye destek olsaydı iyiydi yani. İşte yayınınızda da SSD. Harbiden SSD ya. Ay, ay. Ya nedir abi? Pupu gençlik bitmiş ya. Bitmiş ya, bu ne ya? Hype dediler, PlayStation dediler. Yani tamam. Başta şunu söyledi herif naçizane. Dedi ki biz bu görüntüyü yani Game Developer Conference için şey yapmıştık diye. Hani söyledi. Tamam, Anladım. ben de hayır demiyorum ama yani Azıcık ucundan vereydiniz be. aynen abi. Ve ama millet biraz şey olacak. Çok çabuk triggerlanacaklar. Kağıt üstünde Xbox Series X'ten daha güçsüz. PS5. Güçsüz Yani mü? evet, yani 10 teraflop mu ne, adam şey diyor ama özellikle. Hani yani sen diyor işte başka işlemciyle nasıl desem, bu işlemcinin teraflopu aynı şey değil gibisinden muhabbet yaptı herif yani. Ya o bilmiyorum ya. Ya teraflop ne bileyim zaten çok da şey değil de göreceğiz, daha güçsüzse daha güçsüzdür ama genelde öyle oluyor yani. Ya baba, sokmuşum telefonu. Adam Spider-Man 2'yi koyunca sanki almayacağız mı yani? O ayrı. Yani day one. Git ya, böyle para atacağım herifin suratına. Allah, bu ne? Çok üzücü. Bu ne lan? Allah kahretsin Instagram'ın, Allah belasını vermesin ya. Hayır, PSP ne iş bakayım? GTA 6 gelir mi acaba? Ya zaten onun her hafta haberi var ya. Yani gelecek illaki bir gün de. Yani Ya bir dahaki nesilde 2. yılında, 3. yılında gelir bence. ben GTA 6'nın en az 3 yılı var demişti. Allah doğru söylemiş yani. Ne yayındı? En güzel kısmı sonunda adamın konuşmadığı kısımdı. Güldüm. Evet, komikti. It was funny. Ay, Öyle. Sen ne yapıyorsun Yunus'um? İyi misin? iyiyim ya. Bugün psikiyatra gittim abi. Adam şey Oo. yapmış. Rape. Normalde sandalyeler masanın önünde ileri koymuş. Hani koronadan dolayı herhalde. Oraya oturacaksın, uzak oturacaksın adamdan. Ha, sen de gidip böyle falan diye. Selamünaleyküm, merhaba Olabilir. falan diye. Yapmadım ya. Keşke aklıma gelseydi. Değil mi? Elimi öksürseydim sonra reçete kağıdı veriyor. Onu alırken böyle o elimle alsaydım. Ay, mantıklı. Ya bu arada Steam ana sayfası niye çöktü amına koyayım şu an? PS5 hani Xbox 360 çıkarken TV deyip duruyorlar. Xbox 360'da da Xbox One'da diyorlardı onu. Sürekli. Bu arada ben niye Yok, hakikaten 360'da da diyorlardı ya. HD TV yeni geldi ya. ha, ben One'da daha çok hatırlıyorum onu. Right click Necromancer denemek istiyorum ama şu an niyeyse Steam'in ana sayfası gitti. Evet, yok bende de. Yoksa bahar indirimine falan mı başlayacaklar lan? Olabilir. Steam'de yok mu? Ha. Ya ben Steam'i açayım bakayım acaba. Right click yazdım zaten direkt çıktı ya. Right click to Necromancer nasıl indirilir diye. Nasıl bir oyunmuş o?
Ha, zombi falansın, milleti şey mi yapıyorsun? Ele geçiriyorsun galiba, o tarz bir şey. Bilmiyorum, bakarım sonra. Burada kar yağıyor. Ruslar çökertmişler. Lanet olası Ruslar. Ele geçirdiler. Pis komünist. Yani Steam web sitesi 502 veriyor şu an. Sim gitti ya, tamam. Ya bakın şimdi, hayatımda gördüğüm en boktan karşılaştırmayı gördüm şu an Facebook'ta. Hazır mısınız? Nintendo'da Hazırız. oynayacak oyun kalmayınca bu neymiş diye bakacağımız, çıktıktan bir sene sonra 1,5 fiyatına satılacak oyunları oynatan makineyi tanıtıyorlar. PS5. Gavat, sen bunu MacBook Air'den izliyorsun. Ben seninle taşak geçiyor muyum? MacBook'tan izliyor. Sikik. Apple'a para vermişsin. Half-Life Alyx ne zaman çıkıyor? Ne zaman çıkıyordu Half-Life Alyx? Yakın. Yakın bayağı, hatırlamıyorum. Yani. Az kaldı ya. Evet arkadaşlar. VR bağışlarınızı bekliyorum. Haftaya çıkıyormuş. Haftaya mı çıkıyor? Haftaya çıksın o ya. Ben de işte Dark Souls 1 oynuyorum. Dark Souls 1'in yine eğlenceli ya. Kanser manser. Abi. Gider yani bir şekilde. Abi Dark Souls 1 yalnız bazı yerleri hakikaten rehbersiz oynanmaz ya. Hani ben daha önce oynadım. Takılıp rehbere bakmıştım. Şimdi direkt bakıyorum. Hani umurumda değil ya. Baba, niye Steam gitti biliyor musun? Niye? Resident Evil 3'ün demosu yayınlanmış. Saat 8'de. He, Aynen. ona bir yığılma. Aynen. Yok, şu an olsa ben de indiririm, oynardım da yayında. Bilgisayara hemen yayınladılar mı ya? Normalde geç yayınlıyorlar ya. Yani bilmiyorum, şeyde, sitede direkt saat 8 yazmış yani. He. PS4'de falan yayınlanmış. Ben bunu PC'de mi oynamıştım, Resident Evil 2'nin demosunu? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Kanalı takip edenler hatırlıyor musunuz? Hangi konsolda oynadığımı? Portal oynadım mı hiç? Tabii ki de oynadım. Come on. Come Portal on. iyi ya. Portal ya. Yok ya, Steam gitti ya. Ay amına koyayım. Bari Resident Evil için demosunu indireydim ya. Neyse, ona video çekerim zaten. O ayrı mesele de. Oynadığıma dair. Ben dün dediğimi dün ne yediğimi hatırlamıyorum demiş birisi. Evet, hak veririm. Aha. Şeye Heh. baktın mı ya? Bedava Call of Duty çıkmış. Ben İn- eski biliyorsun şeyci olarak, internet kafe Modern Warfare'cisi olarak. Aynen. İndirdim ama daha bir ele girmedim. Neden Ben diyeceksin? indirmedim. Çünkü Battle.net'in anısı sikildi onu indirirken. Hani böyle kafama sıkacaktım. Yani 3 kere falan sildim, tekrar kurdum Battle.net'i, bilmem ne oldu, yok çökmüş, hata vermiş, bir şey diye. Hani en son da indirdim. Ayıptır söylemesi, şeyi geçtim. Tutorial'ı. Dedim ki tamam, bu bir oyun. Bu kadar. Böyle bir oyun varmış. Şey bu Hı. ne diyecektim ya? God of Duty ne ya? Şey ya, işte God Simulator'ın şeyi. Ne ya? Call of Savaşçısı Duty mı? versiyonu aynen. Hmm, Steam geldi mi? bakalım. Yok ya, gelmedi hala. Fucking bitches ya. Dur bakayım. Steam is down. O God of Duty'yi oynamak istiyorum ya ben. Dalga geçmek bir şey. Steam Store very slow demiş abi. Çökmemiş de. Bölge değiştirsek acaba bir şey değişir mi? Gerçi o Bilmem. indirme şeyi değil mi? Doğru. İndirme serverını değiştiriyor sadece. Ya. Bakayım başka bir yerlerde. Evet, Steam is down demiş. Steam Store gitmiş yani. Monday, Tuesday diyeceğim ama bugün salı değil. Çarşamba. Çarşamba günü bakım yapıyorlar. Abi dünkü bakım bana
Çok hayvan gibi bir eşyaya mal oldu ya. Aa. Dark Souls'ta. Eşya düştü, oyun bağlantısı kesildi. Hmm. Bence de ya bahar indirimleri gelsin. Abi bence yani şu an en yapılacak akıllı şey o. PS4 olsan, Switch olsan, Steam olsan çakacaksın bahar indirimini. Oh! Para. Böyle paralar Millet akacak. zaten kapalı Aynen. evinde. Böyle sen cukkaladın mı Annem, oturacaksın. Heh. annem markete gitmiş diyor. İnsanlar çılgın gibi alıyor diyor. Abi niye bu kadar coşuyorlar ki ben anlamıyorum ya gerçekten. Ya ama zaten ya karantina bölgesi olsan da belli saatlerde alışveriş yapabiliyorsun. Onlar da açılıyor. Aynen. Yani gidip önden 25 tane alınca bir bok değişmiyor ki. Ama Aynen. var ya mesela ithalat olmayacak yani bölge kapandığı zaman. Yani o da var. Doğru. Bakalım. Öğretmen dizisi mi okulu patlatan ben izlemedim ya. Evet okulu patlatan. Steam çevrim içi 20 milyon kullanıcıya rekoru işlerine yarıyor yani tabi. İşlerine yarıyor. Switch'te oyunlar 99 cent oluyor. Valla Switch'e oyun alacağım zannetmiyorum bu ara ya. Çok oyun var evde. Ya şu şeye mesaj attım benim PlayStation oyununu satan abiye. Hani dedim reis yani bak durum böyle böyle sana Doom gelecek mi ne yapacağım diye. Dedi karşım dedi belli değil dedi şu anda. Cuma günü dedi bana yaz. Ya inşallah şey olur. Yani benim anladığım kadarıyla diğer satıcı yerler getirecekler yani Doom'u. Hani Ama senin reisin getirmesi daha önemli. aynen. Ama şey yapıyor. Ülke içinden hani şey olursa da alıp getiriyor yani. Mesela Aral getirtiyor diyelim. Aral'a söylüyor hani. Ona da geliyor. Satış yapacağım ben diye. Anladım. Bakalım olursa inşallah onu böyle öyle emerek oynamak istiyorum. Böyle emciklemek istiyorum onu böyle diye. Sizin okul devam ediyor mu? Ne oldu? Şey yapacaklarmış ya. Ne onun adı? Uzaktan eğitim haftaya olacakmış pazartesi. Division 2 oynadım biraz. Ha. Oyunun loop'u sağlam ya hani git öldür devam et, git öldür devam et. İyi. Mekanikler fena değil seni vurması falan. Güzel. Biraz kötü ya. Bence Gears gibi yapsalarmış. Böyle atlama tuşuyla koşma tuşu aynı olsaymış daha iyi olurmuş. Onlar farklı tuşlar. Yani. Doom 3 iyidir ya. Aynen Doom 3 güzeldir ya. Broforce oynadın mı? Evet oynadım Ben bitirdim de. Broforce çok iyi oyun Çok iyi ya. oyun ya. Abi bir de lokal hani koltukta Abi arkadaşınla orada oynadın mı daha zevkli oluyor. aynen. Tam böyle kanserimsi ama değilimsi yani böyle değişik hisler. Evet ya. Ee, Yunus abi alayım mı ben de? Güzel mi? Amaç ne oyunda? Hangi oyun? Division Mı? mı? He. Yani Division ben 10 liraya aldım. 10 liraya değdi yani de daha fazla verseydim bilmiyorum. 10 liraya falan iyi canım. Fazlasına ben de şey yapmam. Mesela ben 10 lira da vermedim Division'a. Yani Yani aynı şeyi looter 20 shooter kere yapıyorsun. seviyorsan oynanır. Aynen. Üf, aynı şeyi 50 kere yapmalık oyunlar o kadar çok ki artık. Öyle Dayanamıyorum. ya. Ama ya senin tarzın değil ama keyifli oluyor ya. Özellikle Division'da o yok da farklı build'ler yapabildiğin oyunlar olursa güzel oluyor. Yani. Division'da zaten herhalde her şeyi açabileceksin. Bilmiyorum o kadar oynamadım da. Aynen. PS4'te oynayacak oyun yok diyorlar. Doğru mu? Yani ben de bayağıdır bir şey almadım. İşte dediğim gibi bu hafta bir tek Doom çıkacak. Onu istiyorum yani. Hani başka hiçbir şey yok şu anda. Tek istediğim oyun o. Hatta başka Switch'e falan oyun alırım diyordum. Onu bile şey yapmadım yani hani. Almaktan vazgeçtim. Doom çıkar da hani param kalmaz falan diye. Çünkü Doom'un Abi incelemelerini Doom izledim. iyidir. Çok gaza getirdiler. Çok kötüyüm yani. Böyle ellerim şey oluyor İyi yani. değilim. Aynen. Doom verin. Doom istiyorum falan diye yani öyle şey yapacağım. Bağırmalık durumdayım.
Terraria'yı oynadın Abi, mı? Terraria'yı oynamadım. Doom iyi ya. Yani tam böyle sinir atmalık oyun. Bir de ona yorum Abi atıyorlar ya. Adam too angry to die diye direkt karaktere. aynen. Animal Crossing al. Pahalı. Animal Crossing'e para veremem. Animal Crossing güzel duruyor ya. Uzaktan görüyorum. Güzel duruyor. Aynen. Ya Animal Crossing'in şeyini çözemiyorum. Yani end goal'u nedir yani oyunun? En son ne yapıyorsun? Yani Onu ben de bilmiyorum. oyun Ne bir fikrim yani yok. mesela bakayım şimdi Meow belki biliyordur Meowthing. Ne yapıyorsun Animal Crossing'de? Yani şey biliyorum tamam. Hani yeni crafting sistemi getirdiler. Adadasın işte ev yapıyorsun, bahçe yapıyorsun bilmem ne o bıdı 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 bir şeyler de. Ama ya oyunu bitirmen için ne yapıyorsun? Mesela Rakun bir tane herif var. Ona borcunu mu ödemeye çalışıyorsun mesela? O mu olay aslında? Öyle bir şey mi? Bilmiyorum. Yani bakalım cevap gelecek mi? Ah, Animal Crossing nedir? aynen. What is Animal Crossing? Ha, hayvanlı Hayvanlı Sims diyor. Sims. Of. Ama karakterin kontrolü tamamen senle. Sims gibi hani tıkladım ve oraya gidiyor değil. Onu biliyorum da hani. Ya ne bileyim ya. Animal Crossing'e çok ben şeyi de çok oynamadım. Minecraft Switch'te var mı? Var. Oyun bitmiyor benim bildiğim. Ya ay bitmez de yani şey açısından soruyorum. Ee, yani end Ya, goal'u nedir ya? Oyunda neyi başarmaya çalışıyorsun esas? o herhalde o zaman böyle hayvancılık simülasyonu gibi bir şey. Yo şey abi yo o da değil. Yani oynadığın Ya karakterler işte hayvan şey, zaten diğerleri. Şey hani aynen. kendi evini yapacaksın edeceksin. İstediğin o şeye ulaştığın zaman hani kendi kafanda Hı. koyduğun yere gelince uğraşmıyorsun hani gibi bir şey. Ama ben öyle oyunlar oynamıyorum artık ya. Hani, ne yapayım? Şeyler güzel oluyor ama. DS'deki oyunlar Animal Crossing 7 yaşında olduğunu sevmiştim. Animal Crossing yolda Hı. oynanacak oyun. Yani. Mantıklı. Ben şey yapıyorum ama ya yönetme oyunlarını Animal Crossing o kadar şey durmuyor da derin durmuyor da yani şehir yönetme oyunlarını seviyorum yani. Ya onlar güzel canım. Ya gerçi Animal Crossing'de de şey yapmaya çalışmışlardı biraz. Yanlışım yoksa. Yok işte hani orada bir köy falan bile yok yani adada. Sen onu da yavaş yavaş aslında kuruyorsun. Hı. Ama köy kurmalık oyun oynamak istesem Dragon Quest Builders 2'yi oynarım yani. Öyle en alası o oyunun o yani. Direkt çünkü köyü hani taşlarıyla böyle tırnaklarınla kazıya kazıya yapıyorsun yani o köyü. Hı. Hani orada. Ondan. Ay, ay. 850. Şu şeye biraz yanlış bakmışlar. Dahili depolama 825 GB SSD demişler. PS5 için de. Yani orada bir 825 geçti de yani ben 825 olduğunu zannetmiyorum onu yani. Böyle saçma bir of var ya Kullanılabilir alan falan mı acaba? galiba biraz karmaşık doğrudur. Yani milletin şey Hakikaten o ne olduğunu oldu bakıyorum ya? da neyler. Şey bir oyun vardı hani GTA 5 RP'ye rakip olacaktı. Rus Frozen yazmış. Rav mıydı neydi diyor. O galiba yalan oldu oyun ya. Yanlışım yoksa. Dolandırıcı oyun Raw. Direkt yani Raw yazdım o Güzel. çıktı. Daha bir de şeyini falan da kapatmışlar. Sayfasını kapatmışlar. Suspended diyor. Çok iyi ya. Abi iyi hoş böyle bir oyun olsa hani her serverda kendine ekonomi kuruyorsun mesela yani eee, baba hani şala oğlum öyle bir şey yok yani. Başlık efsane değil mi? Ha? Tam bir medya yani. Aynen. Dolandırıcı oyun Rav. Dolandırıcı oyun. Rov'un yapımcısının anasını falan diye. Bakın beni nasıl dolandırdılar. Allah belamızı verdi falan diye. $1 yalan oldu ya. Rus. $1 GGVP Burak ya. O gitti artık. Ah, sevdim seni mabuduma. Ne kadar oldu yayın? 1,5 saat olmuş ya. Ay. Yunus'cum sen ne yapıyorsun? Bir şey falan oynayacak mısın bu akşam? Dark Souls. Ya.
You fucking bitch. Herhalde. Why you Bilmiyorum ama bully me? beraber bir şey de oynayabiliriz yani. Bilmiyorum. Bir şey Var yok ki ama ne var mı bir oynuyorsun şeyin? ya? Evet ya, o sıkıntı işte, bir şey yok. Ay. New York'a gelse de onu oynasak ya. He ya, Neo 2 PC'ye çıksaydı onu da. Ama ne? Animal Crossing crafting oyunlarını seviyorsan en iyi alternatif yani. Minecraft çok gelmesin aklına. Yok, Minecraft kadar detaylı değil, onu biliyorum da yani dediğim gibi. Animal Crossing'i oynamam. Şeyi oynarım. Dragon Quest Builders 2'yi oynarım yani onun yerine. Niye şeyle uğraşayım? Animal Crossing'de Switch'e bir de bir sürü para vermek yerine. Gerçi Dragon Quest de Ya yarım kaldı. Bıraktım öyle de. Aha. şimdi bir sürü dolarcığın olsa alırdın yani. Ya tabii Animal baba, para Crossing. olsa ben 20 kere çakmıştım. Yani. Zaten benim Let Go durumunu biliyorsun. Hani oldu bitti maşallah. Hmm, Ona girmeyelim de çok detaylı. Şeyi. Ne o da Switch oyunu içindi yani o olayda. Abi ben evet. Barbie giydirmece 2 için bekliyorum. Oo, hardcore. Daha Vardı çok beklersin. giydirmece. Ben onlar hala var mı ya? Tabii oğlum. Flash oyun değil mi onlar? Var hala var. Gerçi ama Flash Oha. Player'ı artık desteği kesecekler galiba. Hmm. Yani kapanacak mı, kaldırılacak mı, bir şeyler olacak gibi Abi de. bir aralar mini klip vardı be. Baba. Ondan kat kat daha iyi abi. Ben demosunu oynadım ama Animal Crossing ne? Domu bile geçer. Ne? Dragon Quest. Ya Dragon Quest Builders'tan şimdi kat kat daha iyi deme yani. Burada lütfen. Hani. Ya Animal Crossing'de de Dragon Quest Builders da aynı oyun değil. Farklı oyunlar onlar. Dragon Quest daha böyle Güzel. Minecraft'ımsı. Animal Crossing daha böyle Life Simulator yani hani yaşam. Bu arada Steam hala gelmedi. Ay Evet. sikim ya. Nedir ya bu? Bir şurada bir Steam. Aman. Allah Allah. Abi ETS Euro Truck Simulator mı? Severim. Güzeldir. Chill. Böyle yallah Sıkıyor şoför ya. yallah ne Ben ona biraz diyse. ben biraz böyle kamyoncu simülatör yapıyorum böyle. Sigara yakıp arabesk açıyorum, bir sürüyorum. Ha. Ama bir yarım saat sonra sıkıyor yani. Hak görüyorum kanka. Yani abi Animal Crossing daha özgün bence. Yani bilmiyorum. Hani ben çok şey yapmadığım için, takmadığım için Animal Crossing'i. Ya oynamadığım için bir fikrim yok. Hani ne? Abi o şimdi DC'ye attım, Erel abinin yorumu ne? Ya Burak'cığım bunlara takılma Allah aşkına ya. O nedir ya? O bildiğin birbirimize trollemek için attığımız mesajlar yani. O başka bir şey değil ki. Steam hani profil yorumları oluyor ya Yunus. He. Atıyoruz yani işte ya gay hesap açtınız falan filan. O yani. Ya. Benimkindekiler duruyor. Abi hepimizin de kötü şeyler var yani. Ee, benim favorim köpekli olan ya. Doğru. O evet, o ilginç o. Hakikaten. Neyse yani yayın bir boka benzemedi ama benim suçum değil, PS4'ün suçu. Ben yayını yavaştan kapatıyorum. Zaten 1,5 saat oldu, şimdi bunu bir de YouTube'a tekrarında atması da ayrı bir olay olacak. O dursun bari bir süre. Öyle efendim. Yunus'cum sen kal. Ben Tamam. şey yapacağım. Geliyorum hemen. Efendim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu 3 haftayı güzelce değerlendirmeye çalışacağım inşallah. Olmadı Switch oyunlarını falan oynarız. Bitiririm yayında. Mesela Splatoon 2'nin single player'ına başladım. Çok güzel gidiyor şu anda. Yani oyunun hissini anladım. Need for Speed Most Wanted'da oynuyorum şu an baştan. Çok böyle bazı yerleri aşırı çile ama genel olarak çok güzel. Yayın açar mısın? Ya açmaya çalışacağım. Kesin bir şey söylemeyeyim. Hani şimdi ortalık ne boka döneceği belli değil. Hani ama yine normal düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Tamamdır gençler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. Güzel dostlar. PlayStation sunumunu amına koyayım. Hadi bay bay.